Arkadaşlar selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün akıllı şef uygulamasından bahsedeceğiz. Hatta bugün konuğumuz var, Ahmet Bey burada. Ahmet Bey akıllı şefin kurucusu. Akıllı şef nedir? Ne işe yarar? Ondan bahsedeceğiz. Önce Ahmet Bey hoş geldiniz. Ahmet Bey online olarak bilgisayarımızda bize eşlik edecek. Ahmet Bey kimdir? Akıllı şef nedir? Kısaca bahsederseniz seviniriz. Merhabalar Eyüp Bey, ben Ahmet Gül'den. Öncelikle kendimi tanıtayım. Osmaniye Kadirli ilçesinde yaşıyorum. Yani yaşım 29. Akıllı şef uygulamasını 1,5 yıldan beri tasarlayıp son 1 yılda hayata geçirip 1 yıldan beri de akıllı şef uygulamasının yöneticisi olarak devam ediyorum. Akıllı şef son 3 aydan itibaren kullanıma açılmış bir uygulamadır. Yani daha önceki zamanlarda akıllı şefi biz kullanıyorduk ama eksikleri olduğundan dolayı son 3 ayda akıllı şefi insanlara açmayı planladık. Evet. Peki akıllı şef ne işe yarar? Neden üye olmalıyız? Ondan bir bahsedebilir miyiz? Akıllı şef herkesin mutfağındaki malzemeye girerek neler yapabileceğini gösteren bir yapay zekadır. Şimdi bunu üye olmadığında kullanılabilirdi ama biz bunu üye olarak tasarladık çünkü içerisinde birden çok fonksiyon bulunmaktadır. Yani bu sadece malzemeye göre aramanın dışarısında eksik mutfak alışverişlerini görmek ya da uzaktan ağrı mutfağındaki malzemeyi kontrol etmek için yani bir kullanıcının içerisinde yapması gereken işlemlerin hepsini yapabilmesi için üye olmasını gerekli gösterdik. Bu yüzden de uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip üye olabilirler. Evet. Yani üyeliğin fonksiyonu şu arkadaşlar. Facebook'la, Gmail'le veya normal bilgilerinizi girerek 3 farklı şekilde üye olabiliyorsunuz. Siz orada bazı bilgiler veriyorsunuz. Malzemelerinizi kaydediyorsunuz, mutfağı kaydediyorsunuz. Ve hani tekrar uğraşmamanız için kayıt olarak üye olmanız gerekiyor. Şimdi malzemeye göre nasıl arama yapabilirim? Yani uygulamanın en bilinen özelliklerinden birisi o. Sizin elinizde malzemeler var. 8-10 tane malzemeniz var diyelim mutfağınızda. Ve ben bununla ne yapabilirim diye biz akıllı şefe soruyoruz. O da bize bunları yapabilirsin, bunları da yapabilirsin ama bazı eksiklerin var gibi bir tarif listesi veriyor. Orasını bir anlatabilir miyiz Ahmet Bey? Uygulamada da gösterelim. Ben zaten direkt üye oldum. Yani ekran kaydında da görürsünüz. Mutfakların bölümünde sağ alt tarafta tıkladığınızda bir bölüm açılıyor. Burada 3 farklı mutfak uygulamasıyla hizmet verdiği akıllı şefin sadece mutfağındaki malzemeye göre arama yapmak istediğinizde 2 bölüm bulunmaktadır. Yani burada mutfağınızdaki malzemeye göre hem basit mutfaktan hem kalıcı mutfaktan arama yapabilirsiniz. Ama ikisi birbirinden farklı olduğu için biz direkt olarak basit mutfağa geçerek basit mutfak üzerinden anlatıyorum. Şimdi burada evet, basit mutfak ücretsiz olarak sunuluyor size. Kalıcı mutfak ve sanal mutfak normalde ücretli olacak. Ama biz bu videoyu izleyen arkadaşlara 6 aylık 2 mutfağı da hediye edeceğiz. Öyle konuştuk Ahmet Bey'le. Açıklama kısmına video promosyon kodlarını, iOS linkini, Android linkini de koyacağız. Koda da açıklama kısmından bakabilirsiniz. Kodu da şöyle kullanacağız. Hesabın bölümünden kuponu kullan dediğiniz zaman 6 aylık sizin 3 farklı mutfağı da ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir duruma gelmiş olacak. Şimdi basit mutfak nasıl kullanılıyor bir anlatalım Ahmet Bey. Yani mutfakların bölümüne girdiğinizde bir mutfak oluşturuyorsunuz. Çok basit bir şekilde mutfağınızın adını girip mutfağınızın şeyini seçtikten sonra mutfak türünü buradan basit mutfağa tıklayarak bir mutfak oluşturuyorsunuz. Önceden oluşturulmuş bir mutfağımız bulunmakta. Burada mutfağınızdaki malzemeye girmek için mutfağınızdaki malzemeyi seçiyoruz. Buradan sebze, yani her bölüm kendi kategorisi olarak ayrıldı. Sebze, meyve, bitki, baharat gibi. Sebze bitki bölümünden biz bir tane patates seçtiğimizde sadece patatesli yemekleri görmek istediğinizde patatesle ilgili uygun menüyü bul dediğinizde sizlere patatesle yapılabilir oran bütün tarifler gösterilmektedir. Ama bunun dışarısında hepsini eşit şekilde göstermemektedir. Yani eşit şekilde göstermemektedir derken şu şekilde, yani bütün patatesli tarifleri gösterilirken patatesin ana malzemesinden doğru
yani yan malzemeye doğru sıralamaktadır. Bu da 100 üzerinden kendisi yapay zeka olarak sıralar. %99, %98 diye. Sadece bir malzemeyi seçtiğimizde bu şekilde. Yani orada bir ilgi oranına göre sıralama yapıyor aslında. Filtreleme yapıyor sistem. Hani sizin ana malzemeniz patatesse ana malzemenizi başa koyup o tariflerin içerisinden ona göre bir sıralama yapıyor. Doğru mu anladım? Doğrudur. Ama burada şunu da yapabilirsiniz. Ben ana malzeme hem patates hem yumurta olsun diyebilirsiniz. Yani iki malzemeyi seçebilirsiniz burada. İki malzemeyi seçtiğinizde patates de yumurtanın ortak kullanıldığı, aynı zamanda hem patatesin hem yumurtanın kullanıldığı tarifler gösteriliyor size. Evet. Yani şöyle düşünün. Elinizde 3 tane malzeme var. Patates var, yumurta var ve soğan var diyelim. Siz o malzemelere giriyorsunuz. Size uygulama yapabildiğiniz tarifleri %100'den başlayıp aşağıya doğru sıralıyor. %99, %98, %70. Hani bu %1, 2, 10, 15 eksikler, bunları da yapabilirsiniz ama bunu almanız lazım anlamına gelen bir sıralama yapıyor. Ve az önce de biz aramızda konuşmuştuk. Mesela %99 çıktı. İşte neyi eksiktir? Tuzunuz, şekeriniz eksiktir. Baharatınız eksiktir gibi düşünebilirsiniz. Yani uygulama size şunu diyor. %75 çıktı kardeşim, bak sende bu var, bu var, bu var. Ama yanına bunu alırsan bunu da yapabilirsin demek istiyor. Zaten uygulama şu şekilde. Ana malzemelerin hepsi yani %80, %70, %40 gibi. Yani uygulama size %50 yapılabilir diyorsa siz ana malzemenin bir tanesini kullanıyorsunuz demektir. Yani ikinci ana malzemeyi, üçüncü ana malzemeyi kullanmıyorsunuz demektir. Yani burada genellikle sizlere tıkladığınızda %80 ve %70 üzeri bütün tarifleri görebilirsiniz. Evet, ya basit mutfak şu: elinizdeki malzemeleri direkt arama kısmına yazıp basitçe filtreleme özelliğinde kullanıp bir yemek tarifi listesi alıyorsunuz. Bir de kalıcı mutfak var. Size normalde ücretli sunulan ama bu videoyu izleyenlerin ücretsiz kullanabileceği kalıcı ve sanal mutfak özelliğinden bir tanesi. O da biraz daha farklı. Onu da bahsedelim. Kullanımını da Ahmet Bey gösterelim Tamamdır. arkadaşlara. Şimdi kalıcı bir mutfak oluşturdum. Oluşturduğum bu mutfağa kalıcı mutfağa git diyoruz. Yani mutfağa git dediğimizde burada zaten bir yardım bölümü bulunmakta ama siz yine merak ettiğinizde mutfağınızdaki bütün malzemeye giriyorsunuz burada. Yani burada su, tuz, biber dahil olmak üzere. Yani meyvesinden, zepsisinden, yani bunun hepsini birleştirdiğimizde bizlere ne gelebilir diye düşünürseniz mutfağınızdaki bütün malzemeye girip sıfır alışveriş garantisi var burada. Sıfır. Yani hiçbir malzeme olmadan, yani mutfağınızdaki bütün malzemeye girdikten sonra ben 1 TL'lik alışveriş bile yapmak istemiyorum dediğiniz bölüm burasıdır. Evet, yani burada dilediğiniz kadar malzeme girebilirsiniz. yani Tabii ki. Şu an ben giriyorum. Siz anlatabilirsiniz Bilal. yani elinizde 150 tane malzeme var mutfağınızda. Ayçiçek yağınızdan tutun da tuzunuz, ununuz, şekeriniz, baklagiliniz, her şeyi giriyorsunuz oraya. Ve bu uygulama sayesinde siz evden hiç çıkmadan yemek yiyebiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Yani ve çoğu insan ne yaparım, evde aslında bir şey yok gibi geliyor ama birçok malzemeniz var ve onlarla birçok üretim yapabiliyorsunuz aslında. Bu uygulama da size o avantajı sağlıyor. Devam edelim Ahmet Bey. Yani bir de şu özellik bulunmaktadır. Yani mutfağınızdaki bütün malzemeye girdiniz ama alışveriş yapacaksınız. Yani bir eksiğiniz var. İkinci bir mutfak oluşturup yani alışveriş sonrası bir mutfak da oluşturabilirsiniz. Yani örnek veriyorum 3 tane malzeme alacaksınız ya da 5 tane. Yani ikisinin arasındaki farklı tariflerin ne olduğunu görebilirsiniz. Yani iki farklı mutfak oluşturup alışveriş öncesi ve alışveriş sonrası diye. Alışveriş öncesi olanlarda yaptığınız tarifler, alışveriş sonrası olanlarda farklı tarifleri buradan görebilirsiniz. Hatta burada mutfağınızın haftalık eksiğini bile görebileceğiniz bir bölüm bulunmaktadır. İlerleyen zamanlarda ondan da bahsedeceğim. Tamam. Mutfağındaki bütün malzemeye girdim. En uygun menüyü bul dediğimde sizlere yapılabilirlik oranı 100 üzerinden yapılabilen her şey gösterilmektedir. Şimdi mutfağınızdaki bütün malzemeye girdik.
Girdikten sonra size yapılabilirlik oranı %100 oranların hepsi çıkıyor. Yani bu da demek oluyor ki biz mutfağımızdaki bütün malzemeyi girdiğimizde bunları veya bu farklı lezzetleri keşfedebiliriz diyerek aynı zamanda yine özel filtrelemeyi kullanıp sadece kahvaltı ya da kek yapmak istiyorum ya da sos ya da yemek ya da salata yapmak istiyorum diyerek birçok alanı işaretleyerek 3 bölüm 4 bölüm altında arama yapabilirsiniz. Evet, bir de sanal mutfak var sanırım. Üçüncü olarak. Sanal mutfak tam olarak ne oluyor? Sanal mutfak yani yine kalıcı mutfak gibi kullanılabilir. Mutfağındaki bütün malzemeye girip arama yapabilirsiniz ama bunun dışarısında sanal mutfak bir kullanıcının mutfağının görselini yükleyerek yani bir mutfağının resmini yükleyip mutfağındaki en çok yeri kaybolan ya da yeri unutulan malzemelerin yerlerini işaretleyerek bunu yerlerini bulabilirler. Daha önceden de hazırlanmış olan bir mutfakta yani burada mutfağınızdaki bütün malzemenin hepsi işaretli. Mutfağınızın resmi de işaretli. Yani kendi mutfağınızda kendi malzemenizin içerisinde kaybolan malzemeyi bulmak için aynı zamanda da mutfağınızdaki malzemeleri yerlerini unutmamak için hazırlanmış bir bölümdür. Kaç tane fotoğraf yüklenebiliyor sanal Yani mutfakta? burada bir sınırlama yok. Ama yani arama yaptığınızda sadece o fotoğraf üzerinden arama yapabilirsiniz. Yani sınırsız mutfak oluşturabilir. 10 tane bile mutfak oluşturabilirsiniz. Ya bu en 10 çok tane fotoğraf yükleyebilirsiniz. şu şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum. Örneğin bir restoran, bir sürü malzeme var. Deposu var, şuyu buyu var, rafları var. Hani burada bütün ürünlerini kaydederek sanal mutfak oluşturup hatta yeni gelen böyle aşçılara dahi uygulama üzerinden onu gösterebilir anladığım kadarıyla. Yani Evet yani mutfak hem ev için hem de iş yeri için ya da başka bir bölüm için kullanılmaya uyumlu bir bölümdür. Tabii ki yapılabilir. bir de kaydedilen menüler diye bir alan var. Orası nedir? Şimdi kaydedilen menülerde bunu şu şekilde yapabiliriz. Yani bir kalıcı mutfakta mutfağınızdaki bütün malzemeye girdik. Dedik ki yani biz yapılabilecek bütün tarifleri görmek istiyoruz dedik. Gördük. Ama yani bunun adını unutabiliriz. Ya da bunu yani adını unuttuktan sonra yani yarın olur ya da bir gün olur tekrar aynı menüyü aramak yerine kaydedilen menülerden bunu görebiliriz. Yani kaydedilen menüler bölümünden aslında şey de yapabiliriz. Yani bir haftalık liste oluşturabiliriz. Oraya biz 10 tane tarif ekleriz. Yani biz deriz ki bir hafta boyunca ben bu 10 yemeği ya da 10 keki, pastayı kullanmak istiyorum. Dediğinizde kaydedilen menüler bölümünden haftalık listenizi oluşturabilirsiniz oradan ve bunu akıllı şefe şu soruyu sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki benim mutfağımdaki malzemeler bunlar, yapacağım tarifler de bunlar. Bunun arasındaki fark nedir sorusunun cevabını akıllı şeften öğrenebilirsiniz. Evet. Mesela ben bir malzemeyi kullandım. Onu çıkarmak istiyorum. Onu nasıl yapıyorum? Yani menüyü kaydetmeden önce yani ben bu tarifin içerisinde bu malzemeyi kullanmak istemiyorum dediğinizde onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Yani malzeme çıkarma nedir? Malzeme çıkarma nedir? Evet. Şimdi bir tarifiniz bulunmaktadır. Yani girdiniz içerisinde 20 tane malzemesi var. 20 tane malzemeli tarif olmasa bile 5 tane 6 tane bir malzeme var. Burada dilediğiniz malzemeyi çıkartabilirsiniz. Ben bunu bu yemekte kullanmak istemiyorum dediğinizde bunu çıkartabilirsiniz. Ama bunu neden yapılır? Yani bu çıkartılan malzeme mutfağınızdaki yani haftalık liste oluşturduğunuzda oradan eksilmez. Yani akıllı şef size eksiklerinizi ağırlık olarak verdiği için o malzemeyi de kullanmadığınız için der ki bu tarifte kullanılmadığı için biz bu malzemeyi vermiyoruz. Yani bu eksik değildir diye size gösterir. Haftalık liste ve alışveriş listesinden bahsedebilir miyiz? Haftalık liste kaydedilen menülerde yani belirli bir süre içerisinde yani bir 10 tane menü kaydettikten sonra kaydedilen menüler bölümünden bir haftalık liste oluşturuyoruz. Yani bu da haftalık listenin ismini yazdıktan sonra kaydedilen menülerden orada mutfağınızdaki doğru mutfağı seçmeniz gerekiyor. Yani burada şöyle diyor akıllı şef.
Sen bundan bir haftalık liste oluşturacaksın ama birden çok mutfağın varsa doğru mutfağı seç ve mutfağındaki eksikleri görmen için mutfağa bir haftalık liste oluştur diyor. Haftalık listeyi oluşturduktan sonra zaten haftalık liste bölümünden görebilirsiniz haftalık listenizi. Haftalık listenize kaç tane tarif görmek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Evet. Bunu Alışveriş uygulamalı listesini olarak, evet. peki alışveriş listesini nasıl yapacağız? Şimdi alışveriş listesi tarif eklenirken gösteriliyor. Ben bunu bir de direkt uygulamalı olarak göstereyim buradan. Gösterirsek. Haftalık listeyi oluşturduk. Haftalık listeyi oluşturduktan sonra haftalık listenizi düzenleyin diyor. Buraya gün seçiyoruz burada. Pazartesi günü sabah kaydedilen menüler olarak da malzemeye girdiğinizde haftalık listeye ekliyoruz. Bizim mutfağımızdaki malzemeye göre hangi malzemenin eksik olduğu şimdi gösterilecek. Haftalık liste ön izleme dediğimizde yani buradaki eksiklerimizin ne olduğu gösteriliyor. Az önce biz malzemenin ağırlıklarını girmediğimiz için bize gösterilmiyor. Ama burada kullanılan malzeme bu. Eksiklerimiz bunlardır diyor. Evet. Bir de çok önemli bir şey soracağım. Mesela ben yemek yapmayı seven biriyim. Yemek tarifi de yazabilirim. Ya bundan para kazanmak istiyorum mesela. Bu mümkün mü? Yani ben de içerik videomu yükleyebilir miyim siteye? Şimdi bu tabii ki mümkündür. Yani akıllı şefin üzerinden bir para kazanılabilir. Yani bu kendi videonuzu, kendi tarifinizi yükleyebilirsiniz. Bunu ücretsiz ve ücretli şekilde yükleyebilirsiniz. Ücretsiz şekilde yüklediğinizde tabii para kazanma işi yoktur ama ücretli bir şekilde yüklemek isteyen herkes akıllı şeften yükleyebilir. Bu yakın bir zamanda açılacak olan bir bölümdür. Bu da nedendir? Çünkü yani dışarıda insanlar bir şey alıp yemek yerine bunun aynısını kendisi nasıl yapıldığını öğrenmesini bilmesi küçük bir meblağ karşılığında tabii ki bu mevcuttur. Bu ücretli menü paylaşım bölümünden kendi menü ve tariflerinizi paylaşıp haftalık şeklinde satın alınan her ödemeyi haftalık şeklinde alabilirsiniz. Evet, yani buraya ilgi alanı bu olan, aşçı olan kişiler kendi tariflerini, özel tariflerini yükleyip buradan ayrıca para da kazanılabiliyor. Profil bölümünden orada IBAN'ınızı girdiğiniz bir bölüm var. Rahat bir şekilde bilgilerinizi yazıyorsunuz ve eğer sizin menünüz görüntülenirse, satın alınırsa siz buradan para kazanmış oluyorsunuz. Zaten biz orada kendimiz vermiyoruz parayı. Satın alınan kişiler sanal post tarafından yani kendilerine otomatik olarak tahsis ediliyor. Evet, yani direkt alıcı tarifi alan kişi ile yazan kişi arasında bir para akışı gerçekleştiriyor. Sistem de buna güvenli bir şekilde aracılık ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Bir de uygulama ile ilgili hani son sorum olsun. Neler düşünüyorsunuz? Neler yapacaksınız? Aklınızda neler var? Deyip videoyu kapatalım. Zaten uygulamamızda en kaliteli özelliklerin içerisinde menüler bölümünde şey var. Yani her bir malzemenin üzerine tıkladığınızda yani malzeme ile ilgili size doğru kullanımıyla hakkında bilgi veriyor. Mesela tereyağı üzerine tıkladığınızda tereyağı ya da bu 280 tane olan malzemelerin içerisinden mutfaktaki doğru kullanımı, sonra akıllı şef üzerindeki ölçüsü ve diğerleri hakkında bilgi gösteriyor. Tereyağı ile margarin arasındaki fark nedir? Tereyağı nedir? Tereyağı nasıl oluşur? Gibi bu her malzemenin üzerine tıkladığınızda farklı bir bilgi ve ilginç bir bilgi elde edebilirsiniz. Aynı zamanda akıllı şefe gelecek en önemli bir güncellemeden bir tanesi de mutfağınızdaki malzemeyle neler yapabileceğinizi gördükten sonra aynı zamanda mutfağınızdaki şeylerle de hazırlama şekli yani hazırlama şekliyle alakalı bir bölüm açılacak. Bu da yani neyle hazırlanabilir? Örnek veriyorum tüpünüz bittiğinde sadece fırında pişirilebilen yemekler ya da sadece robotta yapılabilen yemekler gibi siz de bunu görebileceksiniz. Akıllı Şef'te yine anlatılmayan birçok bölüm bulunmaktadır. Bunu da sizler keşfedebilirsiniz. Evet, biz en önemli ve en temel özelliklerini
size bahsettik. Uygulamaya girdiğiniz zaman zaten bütün bölümlerde video diye bir bölüm var. Tıklayıp o bölümün nasıl kullanıldığını görebiliyorsunuz. Temel mantığını biz anlatmış olduk. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederiz. Kendi uygulamasını bize tanıttı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Eklemek istediğim bir şey yok. Yani akıllı şefi kullanan herkese şimdiden teşekkür ederim. Zaten ben üzerinden bir para kazanma işlemini kapattım. Yani bütün bölümleri 6 ay boyunca bu videoyu izleyen herkes sınırsız bir şekilde kullanabilir. Bundan yana bir sıkıntısı olmasın. Mutfağındaki malzemeyi kullanarak neler yapabileceğini görebilir. Yani Türkiye'nin ve dünyanın en gelişmiş mutfak uygulaması diye adlandırdığımız bir uygulamayı sadece tanımak isterseniz bile hakkında bölümüne bakabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey katıldığınız için. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonuna kadar dinleyen arkadaşlar akıllı şefle ilgili yorumlarını nedir merak ediyorum. Ayrıca destek olmak isterseniz uygulamayı indirip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.